Arkadaşlar merhaba. Çok mutluyum. Şu güzellikleri görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizin de mutlu olduğunuzu görünce inanın mutluluğum kat be kat artıyor. Şimdi size farklı bir otu yine tanıtacağım. Daha önce göstermediğim, tanıtmadığım bir ot. Yenen otlardan bir tanesi ve yine bana göre çok güzel otlardan bir tanesi. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar sanki Nisan'ın sonu değil, bahar yeni başladı ve otlar yeni yeni çıkmaya başladı. Şu gördüğünüz tarlada otlar yeni yeni büyümeye başladı arkadaşlar. Sebebi de şu, kış ortasında bu tarlayı bir kere sürdük ve o zaman olan otlar bitti. Fakat tohumlar tekrar yağmurlarla birlikte çıtlayarak burada otlar tekrar yeniden çıkmaya başladılar. Her ot var. Yani sütlü diken otumuz, yani sütlücü otumuzdan tutun da mavi indiba otu, gördüğüm şu anda yabani marul otu, papatyalar mesela her yerde açtı ama burada papatyalar yeni yeni çıkmaya başladılar. Yine size tanıtacağım krepis cinsi otlardan olan zarif kıskıs. Bu zarif kıskıs otunu burada birkaç yerde gördüm. Hem size onu göstereceğim. Zarif kıskıs otunun bir taraftan büyümüş halini, bir taraftan da küçük halini çekmeye çalışacağım. Şansıma herhalde burada otları görebiliyorum. Mesela şu anda şurada gördüğünüz, bakın şuradaki gösterdiğim bu zarif kıskıstır arkadaşlar. Şöyle, bu zarif kıskıs kocaman oldu. Çiçeklerini henüz açtığını görmedim. Fakat yakın zamanda açacaktır. Ben size zamanı geçmeden bu otu tanıtayım. Şimdi hemen yakınına gidelim. Bakın. Adını zaten gördüğünüz gibi şöyle bir sürgün üzerinde uzandığı için, zarif bir konumda olduğu için bu ismi almış arkadaşlar. Zarif kıskıs. Hatta dibinde de bir zarif kıskıs çıkmış. Şimdi onu da size göstereyim. Burası biraz otlarla kaplı olduğu için hareket etmekte zorlanıyorum. Evet. Şu kuru dalları da atalım. Zarif kıskısımıza da zarar vermesin. Bakın arkadaşlar. Zarif kıskıs bu. Yumuşacıktır. Böyle kadife gibidir. Tavşan kulağı otundan da ince yapraklara sahip ve yumuşacıktır. Hakikaten bir kadifeye dokunur gibi bir his var. Hafifçecik elimize de yapışıyor. Tabii bu kartlamış bir form olduğu için de şuralardan bakın yeni sürgünler vermeye başladı. Bu sürgünlerin her birinde çiçekler açacak ve neslini bitkimiz gelecek yıllara, geleceğe taşıyacak. Bakın her bir yaprağın bölümünde bu zarif kıskısımız sürgün veriyor. Gerçekten zarif bir ot. Zarifliğine diyecek yok. Evet, bakın yaklaşık böyle 1 metreye kadar büyüyebiliyor eğer çok güzel yerdeyse, yoksa 40 santimetrede kalıyor. Bu gerçekten şu bulunduğu yer dere yatağı gibi düşünün. Bütün kış boyunca sular buradan aktığı için böyle verimli toprakları da buraya getirmiş ve gerçekten heybetli bir zarif kıskıs otu olmuş. Şurada bakın yanından sanırım başka bir tohum düştüğü için bu da burada. Dediğim gibi şöyle dokununca, belirgin özelliklerinden biri bu arkadaşlar. Dokununca elimi bırakma, beni bırakma der gibi bir hissiyatı var arkadaşlar. Beni bırakma. Biz zaten seni bırakmayacağız zarif kıskıs. Çok güzel. Çok güzelsin. Rengine bakarsak arkadaşlar, bu üzerinde çok ince tüyler var. Göstermeye çalışayım yine. O tüylerden dolayı da rengi grimsi bir hal almış. Şöyle, hatta bir yaprağını koparayım ve onu size göstereyim. Şurada da kayamız var zaten. Evet, çok kolay oldu. Yakın bir alanda çekim yapabiliyoruz. Bakın, o tüycükleri görebiliyorsunuz. Minicik minicik tüyler var. Zaten zarif olduğu için de böyle kaba tüylerin olması da pek hoş olmazdı. Evet. Zarif kıskıs otumuzun şekli böyle. Bakın.
Gördüğünüz gibi hoş, estetik bir yapısı var yine. Bana göre hoş yani. Size göre nasıl bilmiyorum ama ben bütün bitkileri çok sevdiğim için onlar bana hep zarif, hoş geliyor. Bu da zaten adı üzerinde zarif kıskıs. Hemen yine bakalım şu kıskısımızın diğer yapraklarına. Bakın yaprakları büyüdükçe de şu formu değişiyor. Daha küçük. Yaprağın uzunluğu azalıyor. Şurada minik bir zarif kıskıs çıkmış. Şöyle minik. Bu arada elime arkadaşlar şöyle başka bir otun yapraklarıyla şöyle yaparak o yapışkanlığını geçirdim. Ama bu şeye benzemiyor arkadaşlar bu arada. Çıtlık otuna benzemiyor. Çıtlık otu yapışıyor ve deterjanla bile çıkmıyor. Yine bakın arkadaşlar buradaki de zarif kıskıs otumuz. Devam edelim. Bakın şöyle. Zarifliğini size buradan göstermiş oluyorum. Zaten adını hak ediyor yine bu otumuzda. Zarif kıskıs. Bakın şurada da gördüm. Evet bakın. Burada da bir zarif kıskıs otumuz var. Şöyle tadını size anlatayım. Bakalım. Şunu deneyeceğim arkadaşlar. Tadını size söyleyeceğim. Genelde tadı böyle salatalık tadını andırıyor deseler de çok da salatalığa ben benzetmiyorum. Normal bir ot. Acı mı tadı? Değil. Belirgin bir özelliği yok arkadaşlar. Ama yeni notlarımızdan bir tanesi. Bakın şurada da yine küçük bir zarif kıskısımız var. Şöyle biraz daha yukarı çıkıyorum. Burada da başka bir zarif kıskıs otumuz. Bakın. Biz de zarif buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet. İlk gösterdiğim zarif kıskıs arkadaşlar dediğim gibi çok güzel bir yerde büyüdüğü için çok boylanmış. Yaklaşık 40 santimetre kadar olan ve dimdik böyle şu doruk üzerinde büyüyen bir otumuz. Taze halini şimdi eğer yine fotoğraflarım, videolarım varsa size onu da göstereceğim. Ama o dönemde video çekemedim. Hava muhalefeti burada çok etkili oluyor arkadaşlar. Ya çok yağmur ya çok rüzgar oluyor. Soğuklar beni pek etkilemese de rüzgardan dolayı çekim yapmak daha zor oluyor arkadaşlar. Bakın zarif kıskısımız şurada 2 tane kök olarak şöyle büyümüşler. Ve zamanla ilk örnekte gösterdiğim gibi şu yaprak koltuklarından yine sürgünler verecek ve böyle dallanacak. Sonuçta neslini devam ettirmek için çiçekler açacak. Hemen şu arkada gördüğümüz yine zarif kıskıs arkadaşlar. Evet bakın gördük. Çok güzeller. Bir ot sevdalısı olarak size böyle otları tanıtmak bana ayrı keyif veriyor arkadaşlar. Ve şurada da gördüğünüz açık yeşil olan zarif kıskısımız büyüyor. Ve çok taze. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve arazi içinde zarif kıskısı aramaya başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada otlar gerçekten çok yeni. Bakın şurada sütlüce otumuza daha sanki dediğim gibi bahar yeni geliyor. Şuradaki papatyalara bakın arkadaşlar. Daha açacaklar. Ki şunlar çok daha yeni. Şu özellikle. Yeni çıkmışlar. Şurada gördüğümüz tüylü acımık otumuz arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Şöyle uzaktan gördük. Şu şekilde gösterelim. Yine bakın. Renkleri yapışkan. Yaprakları yeniyor arkadaşlar. Zarif kıskıs otunun ve çiçekleri yeniyor. Yapraklarının tadı hafif acı. Gerçi bana hiç acı gelmiyor ama size mutlaka acı gelecektir.
Bazen salatalık tadına benzeyenler de var ama ben ona benzetmedim aslında. Zarif, normal, şöyle otlarda olduğu gibi bir tadı var. Hindiba grubundan bir ot, onu da burada belirteyim. Yani papatya ailesinden olup hindiba grubundan. Hindiba ismi de veriliyor arkadaşlar buna aynı zamanda ama dediğim gibi hindiba ismini kullanmamız pek doğru olmaz. Çünkü o kadar çok hindiba dediğimiz ot var ki onlarla mesela zarif kıskısı veya yaban kıskısını nasıl ayırt edeceğiz? Onun için kendi özel isimlerini kullanmamız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi keşke çiçeklerini açsaydı. Sarı sarı çiçekleri olur ve çiçeklerini de salatalarda kullanabilirsiniz. O çiçekleri de yine şifalıdır. Arkadaşlar şimdi zarif kıskısın şifalı yönleri de var tabii ki. Özellikle iltihap önleyici özelliği var. Onun dışında antioksidan özelliği var. Yani vücutta kanser oluşumunu engeller. Bazı araştırmalarda göstermiştir ki arkadaşlar karaciğer hasarını onardığına dair bilgiler şu anda mevcut. Fakat tabii ki tam ispatlanmış değil. O nedenle zaten hindiba grubundaki birçok ot arkadaşlar karaciğeri onarıyor, güçlendiriyor. Yine zarif kıskısımızın da böyle bir özelliği var. Onu da size belirteyim. Şimdi çiçeklerini Nisan ayından başlar Ağustos'a kadar açan bir bitki. Evet, böyle zarif kıskıs otumuz. Yaprakları ve çiçekleri yeniyor bu bitkimizin arkadaşlar. Evet, bir daha şöyle göstereyim bakın. Bu hissiyatı seviyorum. Böyle yumuşacık, kadifemsi bir yapısı var. Tabii bu dediğim gibi şu yapışkan kısmı elim yapışkan oluyor ama herhangi mesela şu sütlücü otundan biraz yaprak koparıp elimizi şöyle onunla iyice ovduktan sonra bu otun suyu o yapışkan kısmı elimizden söküp atıyor. Tabii elimizde batıyor arkadaşlar. Ama olsun, doğada yaşamanın bir bedeli var. Ben de bu bedeli her zaman ödemeye hazırım arkadaşlar. Bu gördüğümüz görkemli zarif kıskıs otumuzu da göstermiş oldum. Böyle 70 santimetreye kadar büyüyebilen bir bitki aynı zamanda arkadaşlar. Bakalım. Karadiken otunun tohumları yayılmış ve burada çıkmış arkadaşlar. Bunlar yenebilir, kavurmalara konulabilir. Karadiken otumuz dediğim gibi. Evet, burada da hemen bir tane gördüm. Çok büyümemiş, yeni büyümeye başlamış ve şu narin bakın hala şuralardan sürgünler çıkarmamış. Çünkü 1-2 gün içinde yeni büyüdüğünü bize gösteriyor. Tekrar şöyle göstereyim detaylı olarak size. Yapraklarını özellikle yakın çekim göstereyim. Şu yaprağını alayım size. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta güneşimiz de var. Bakalım bize güneş ne kadar yardımcı olacak. Evet, zarif kıskısımızın yaprağı böyle arkadaşlar. Şu yaprağın dış tarafındaki minik böyle oya gibi girinti çıkıntıları görebiliyorsunuz. Her otun dediğim gibi farklı bir yapısı vardır. Farklı bir tarzı vardır. Zarif kıskısımız da bu şekildedir arkadaşlar. Ya hayran oluyorum otları görünce böyle. Ve size yeni otları tanıtmaktan da mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Daha bitmedi. Daha tanıtacağım pek çok ot var. Fakat hem işlerimden hem hava muhalefetinden dolayı size daha sık video atamıyorum. Ama tabii ki elimden geldiğince de video atmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha bulalım. Başka bir şöyle biraz daha büyük olan bir yaprağı koparalım ve size şöyle gösterelim. Şöyle yine biz gökyüzüne doğru tutalım. Evet, bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Büyük bir kaya var ileride. Oraya gideyim ve bu otumuzu oraya koyayım. Ve oradan size tekrar yakın çekim göstereyim. Kayaya doğru ilerliyorum. Bakın burada şu çıtlık otunun ne kadar böyle büyüdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Hani sütleri çok olan ak hindiba denilen otumuz bu arkadaşlar. Bu da hindiba grubu. Bu da kanserle mücadelede kullanılan otlardan bir tanesi. Sakızı en çok yapılan yani sütlü olan sütünden böyle ters çevirip kökledikten sonra sütünü damlatarak böyle bir sakız yapılıyor. Sakız otu da deniyor bu arada. Onu da belirteyim. Belki daha önceki videolarımda belirtmemişimdir. Sakız yapıldığı için sütünden bu isim verilmiştir. Tabii şurada da böyle yaprak bitleri var. Zararları da var. Çok
Çok güzel. Şimdi karşımıza yine bakın minik olmayan, birazcık daha iyi büyümüş zarif kıskısımız var. Hatta bunu da kökleyeyim diyeceğim. Evet, kökleyeyim. Hem de kök yapısını size gösteririm. Tarla sürüleceği için zaten gidecek. Epey de çıkmış. Şuralarda da bakın hep bunlar zarif kıskısı arkadaşlar. Şurada da var. Bakın. Böyle zarif kıskısı okumuz. Şurada gördüklerimiz, dikkat edin, böyle ince uzun olanların hepsi zarif kıskısı. Şöyle gidiyoruz. Şu güzel kaya. Bu kayayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle doğayı, çevreyi seyretmek için. Genelde bakın çevremizde çok güzel. Evet, bakın şimdi gördüğümüz şöyle güzel bir ortamda zarif kıskısımız var. Crepis pushtra dediğimiz bitkimiz bu. Şöyle boyunu size göstereyim. Dediğim gibi 30 santimetre ile 70 santimetre arasında büyüyen ama çok böyle her tarafı kaplamayan bir bitki. Ağustos ayına kadar çiçeklenir ve çiçekleri de sarı renklidir arkadaşlar. Şimdi kök kısmına şöyle bakalım. Kök kısmı gördüğünüz gibi aynı yaban kıskısında olduğu gibi, çatlak çanak otunda olduğu gibi hem kazık kök hem de bu şekilde saçak kök yapısına benziyor. Yani çok güçlü bir kök yapısı yok. Tek yıllık bir bitki. Onu da burada belirtmek isterim. Hemen şöyle yakınlaşalım. Ve şöyle tutayım hatta. Bunu süs bitkisi olarak da yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bahçelerinize ekebilirsiniz. Öyle çok istilacı bir bitki değil. Şu özellikle dal parçası alayım, kuru dal. Şu kıyılardaki veya şunu göstereyim arkadaşlar. Şu kıyılardaki minik böyle tırtıklı bölümlere de dikkat edin. Bu otu tanımaya çalışırken de o şekilde tanıyın. Şunu da özellikle belirtelim. Bakın ilk çıkan yaprakları daha böyle büyük, daha böyle girintisi var. Fakat zamanla şu bölgede toplanan yapraklar bittikten sonra orta kısmından bir tane şöyle sürgün verince arkadaşlar, bu sürgünün hemen kıyılarında biten yapraklar daha farklı. Şöyle göstereyim. Hatta bir yaprak koparmıştım. Onu size gösterecektim. Bakın şu yaprakla şu yaprak aynı değil. Hatta şuradan bir tane alayım. Kıyaslama yapalım. Evet, bakın. Şu hemen gövdeye, köke yakın olan yapraklardan bir tanesi. Şu da daha farklı bir yapısı var. Ovalleşmiyor böyle bu bölümde. Burada bir ovallik var ve daha geniş yaprakları. Burada sanki böyle bir uça doğru daralan bir yaprak şekli var. Evet. Şimdi şöyle biraz daha yakından size göstereyim. Evet. Şimdi sanırım hemen aklımda olan bildiğim tüm özelliklerini söyledim. Bakın şurada da yaprağını kopardığım yerde minik bir süt çıktı arkadaşlar. Bu sütü de göstereyim. Hindiba grubundaki otların hemen hepsi arkadaşlar süt barındırır. Sütlü otlardır. Evet. Çok güzel bir zarif kıskıs otumuz. Zarifliğe bakın.
Şöyle otumuzu boydan boya size gösteriyorum. Evet. Buradaki çekimi sonlandırıyorum. Arazinin diğer taraflarında dolaşarak bunun çiçek açmış olanı var mı onu arayacağım. Şimdi de gidelim arkadaşlar aşağıdaki arazimize. Orada zarif kıskısı arayalım. Bakalım çiçekleri açmış olan var mı orada? Çünkü oradaki tarlayı bu yıl sürmedik. Otlar daha iyi gelişti. Ve çiçek açmaya başladılar. Yine dik bir yokuştan aşağıya iniyorum. İki tarçayı birbirine bağlayan yerdeyim. Evet, şimdi burada bir tane gördüm ama yere yatmış. Onu çekmeyeyim. Bakalım zarif kıskıs burada kendini zarafetiyle gösterebilecek mi? Göremiyorum arkadaşlar. Şu yol kısmına geçelim. Arkadaşlar yine göstereyim size. Bir güzellik, bir güzellik, bir güzellik. Bakın. Bakın arkadaşlar bu güzelliğe. Yemlik otu arkadaşlar. Yemlik otunun çiçekleri artık açmaya başladı. Yeni yeni açıyor çiçeklerini. Veya şunu da görürseniz yan tarafta açmış fakat tohum bağlamış. Ben onu görmedim. Bu şekilde görmüş oldum. Çok da güzel çiçekleri var. Birçok rengini de gördüm. Pembesini, morunu. Açık beyazını da gördüm. Sanırım bu da yemlik otun çeşitlerinden biri. Nasıl bir çeşit onu bilemiyorum. Şu anda çeşitlerini ayırt edemiyorum. Düz yapraklı. Zamanla bunu öğrenirsem size yine gösteririm. Evet. Kuşlarımız da bize eşlik etmeye başladılar. Ben konuşuyorum. Onlar cikliyor, ötüyor. Evet. Zarif kıskısımız var mı? Of, mis gibi çiçek kokuyor arkadaşlar. Katır tırnağı çiçekleri arkadaşlar. Vadinin içinden böyle süzülerek bize geliyor. Harika bir kokuları var. Nefis kokuyor. Aslında daha önce buralarda görmüştüm. Otların arasında mı kaldı acaba diye düşünüyorum. O zarifliğiyle. Çünkü çok böyle yayılan, cüretkar bir ot değil. Nazik bir ot. Aramayı da evet. Evet. Gerçekten gördüğüm gibi. Bakın şimdi şurada şu minik olan ve yanındaki de büyük olan arkadaşlar. Büyüyor. Bu da çiçeğini açmamış arkadaşlar. Çiçeğini açmamış. İnşallah bir tane çiçek görsek. Evet. Evet. Evet, gördüm arkadaşlar. Bakın çiçeğimi de size gösterme imkanım olduğu için çok mutluyum. Bakın. Böyle bir çiçeği var. Çok güzel.
Daha yeni açmaya başlamış. Hatta şu da dün açmış büyük bir ihtimal. Daha yeni çiçeğe kalkıyor. Zarif kıskıs otumuz. Harika. Aramaya devam edelim. Her geldiğimde arkadaşlar buradan bakıyorum şu çalıların dibine ve şu gördükleriniz kaymacık sarı ot çiçek açtılar mı diye. Buradaki en azından otlar çok fazla büyümeden ben oraya gidip çiçek açtığı zaman videosunu çekmek istiyorum. Bakalım o dengeyi tutturabilecek miyiz? Her gün de geliyorum buraya. Çünkü buranın otları daha da güzel. İlk gelişen otlar bunlar. Bakın. Çok mutlu oluyorum böyle. Yani video çiçekleriyle tamamen bütünleşiyor şu anda. Harika. Kıskıs çiçekleri birbirine çok benziyor. Daha minik. Fakat sütlücü otunun çiçeklerini de benzetiyorum ben. Yani aslında bu hindiba grubun çiçekleri kısmen birbirine benziyor arkadaşlar. Yeter ki bunları ayırt edin. Yakınımızda sütlücü otumuz var. Hemen onda çiçeğini göstereyim. Şöyle bunu gördükten sonra. Bakın böyle minik. Yine kara kavruk otunun da çiçekleri benziyor arkadaşlar. Bakın bu da sütlücü otunun çiçekleri. Burada da biraz daha büyümüş bir çiçek tablosu var. Çiçekler coşuyor. Onlar coşarken ben de mutlu oluyorum. Bu mutluluğu size gönderiyorum. Sizler de mutlu olun. Bu güzellikler karşısında herkes mutlu olsun. Mesela şurada gördüğünüz bakın şu küçük kuzu kulağı otunun çiçeklerine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzeller. Böyle sarı sarı öbek öbek orada toplanmışlar. Gelecek yıl her tarafa yine yayılacaklar. Yayılsınlar. Ay, en azından çiçeklerini bulduğum için çok mutluyum arkadaşlar. Dediğim gibi bu bölgede çok fazla. Yine burada da tabii ki var. Oh, maşallah. Çok güzeller. Zarif kıskısımız. Çiçeği güzel olan otumuz. Şöyle tomurcuklarına dikkat edin. Yine burada da var ve üstü tomurcuk dolu arkadaşlar. Bakın. Üstü tomurcuk dolu. Bir iki çiçeğini ancak açmış. Büyük bir ihtimal haftaya bunlar iyice çiçek içinde kalacak. Çok güzeller. Çok güzelsiniz. Evet bakın çok narin bir çiçeği var. Zarif kıskıs. Tabii ki böyle kaba bir çiçeği olamaz. Yine devam edelim. Şuralarda dolu arkadaşlar. Şu bölümlerde. Ama tabii oraya girmemize gerek yok. Çiçeklerini bugün açmaya başlamışlar. Dün ve bugün arkadaşlar. Dün ve bugün. Çok güzeller. Hatta şöyle gösterebilirim.
Bakın. Harikalar. Tüm zarafetiyle buradalar. Biz göreceğimizi gördük. Yeni yeni yetişenler de var arkadaşlar burada. Bakın şöyle kendilerini büyütüp hemen çiçek vermek istiyorlar neslini devam ettirmek için. Tabii ki devam edecek. Şuradaki de yine. Bakın, bakın. Çok güzeller. Epeyce de varmış arkadaşlar burada. Dediğim gibi arazimizin her tarafında görebiliyorum ben zarif kıskıs otlarını. Hatta bugün gelincikler daha da iyi açtı arkadaşlar. Çok güzel oldular. Süperler. Harika. Dediğim gibi benim size bugünlerde göstereceğim videolar hep terapi içeriyor arkadaşlar. Şimdi şurada da hemen gördüm. Böyle sonradan sanki çıkmış bunlar. Bakın bu da böyle zarif kıskısımız. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ormana giriyorum ve hemen beni zarif kıskıs otları karşılıyor. Burada büyümüşler. Şurada yine gördüğümüz arkadaşlar birkaç tane kök bir arada çıkmış. Tohumları dökülmüş. Ama henüz çiçeklerini açmamışlar. Şimdi burada, çünkü çok sıcaklık olmadığı için ormanda belki çok taze haliyle bulabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir ormanı tarıyorum. Evet arkadaşlar. Evet bulduk işte. Şu hemen şöyle geçeyim aşağıya doğru. Ters taraftan çekeyim ki. Evet, bakın. Tamam işte. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz zarif kıskıs otu. Taze hali böyle. Kışın eğer arazilerde, orman kıyılarında, yol kenarlarında, tarlalarda görebilirsiniz. Ve yakınlaşalım. Şu ortasında bir sürgün vermiş ama o sürgün bunun tazeliğinde öldürmemiş arkadaşlar. Çok güzel. Böyle bir örnek buldum. Evet, şöyle biraz yakın çekim göstereyim. Şimdi bu otumuz yine bakın dokunuyorum elime. Yapışkan özelliği var ama taze olanında bu kadar fazla yapışma yok. Kartladıkça yapışkan özelliği artıyor. Şu anda bakın yapışmıyor. Şimdi bunu nasıl yiyebiliriz? Şöyle taze sürgünlerini koparıp yiyebiliriz. Yapraklarını yiyebiliriz. Karışık otların içine karıştırabiliriz. Kavurmaları, salatalara kullanabiliriz. Çiçeklerini de yine süs amacıyla veya yemek için salatalarda kullanabiliriz. Çok güzel bir örnek yakaladım arkadaşlar. Bu kadar beklediğime de değdi. Kış boyunca da bu otu çekmek istemiştim fakat denk getirememiştim. Çiçekleriyle birlikte bu videomda size zarif kıskıs otunu tanıtmış oluyorum. Ama gerçekten çok güzel bir örnek oldu. Şöyle bazen birkaç saniye bekletiyorum otu iyice tanımamız açısından. Bir tane şuradan yaprak alayım ve bu yaprağı size göstereyim.
Umarım bu otumuzun böyle kıyısındaki o minik minik tırtıklardan tanıyabilirsiniz. Evet. Şimdi bu otumuzun şöyle taze bir yaprağını koparıp tadına bakacağım ve sizlere nasıl bir tada sahip olduğunu söyleyeceğim. Şunun tadına bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bana bu otlar acı gelmiyor. Bana en acı gelen otlar karahindiba ve sarmaşık otu. Bunun dışındaki otlar çok hafif böyle bir tadı var. Salatalık tadına benzetirler bunun tadını. Ama ben o kadar salatalık tadını da benzetemiyorum. Yani ferah bir tadı var arkadaşlar. Çok böyle eser miktarda bir acılık hissedebilirsiniz siz. Ama salatalar doğrandığı zaman o acılığını kesinlikle hissetmezsiniz diye düşünüyorum. Ferah bir tadı var. Ormanımız gerçekten çok güzel. Geçen videolarımda paylaştığım şöyle hatmi çiçekleri de büyümeye, boylanmaya başlamışlar. Hatta aşağıda yine çatlak çanak otlarını da görebiliyorum. Evet, çok güzel bir orman ama şimdi ormana pek giremem. Yağmur yağarsa eğer yine ormandaki çiçekleri, otları çekmeye devam ederim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim ve size gerçekten yine güzel otlardan, yeni otlardan bir tanesini tanıttım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.